Kanalımıza katıl butonu ile destek veren arkadaşlarımıza buradan teşekkürlerimi iletiyorum. Videoya geçiyoruz. Herkese iyi seyirler. Arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte Blender'da Colab üzerinden nasıl render alabilirsiniz onu göstereceğim. Peki Colab nedir? Bu işlemler ne oluyor? Biraz bundan bahsedelim. Son zamanlarda videolarımın altına yorumlar gelmeye başladı. İşte Colab üzerinden nasıl render alınabilir? Bununla ilgili video yapar mısın gibisinden. Ben de geçenlerde canlı yayında Twitch'te yayın yaparken bir deneme yaptım ve güzel de bir sonuç aldık. Ben de bunu biraz böyle YouTube tarafına ayrı bir içerik olarak sunayım dedim. Peki Colab nedir? Biraz bundan bahsedelim. Colab, Google'ın geliştirmiş olduğu hizmetlerden bir tanesi. Nasıl Gmail, YouTube gibi hizmetleri varsa Colab da onlardan bir tanesi oluyor. Colab'ın asıl kullanım amaçlarından bir tanesi yapay zeka teknolojilerini kullanırken bizim donanımlarımızın yetmediği noktalarda Colab'ı kullanarak orada biraz daha güçlü donanımlar var. Onları kullanarak bir takım işlemler yaptırabiliyoruz. Python tabanlı kodları rahatça çalıştırabiliyoruz. Biz bugün burada kendimiz için render işlemleri yapmaya çalışacağız. Bakalım nasıl bir sonuç alacağız göreceğiz. Böyle bir çalışma yaptım. Zaten çok basit bir sahne olduğunu görebiliyorsunuz. Hemen şöyle render moduna da girelim. 100 frame'lik bir animasyon ayarladım. Burada sadece animasyon olarak düşünmeyin. Normal tek kare render de alabilirsiniz ama ben çok önermem. Hani böyle tek kare için bu kadar çok zahmete girmeye gerek yok diye düşünüyorum. Özellikle animasyon renderları alıyorsanız o zaman kullanabilirsiniz. Şöyle geldiğimiz zaman 100. frame'e doğru sahneye şöyle biraz yakınlaştığımızı görebiliyorsunuz. Normalde bu 130 frame'lik bir çalışma ama ben çok fazla beklememek adına şöyle biraz düşürdüm. Sonuçta burada video çekiyoruz. Şimdi burada normal hani Colab'da online render alacağız ya. Burada normal hani kendi bilgisayarımda render alacakmışım gibi her şeyimi ayarladım. Burada bir takım ayarlar yapmam gerekiyor. Buradan output kısmına geldiğim zaman yine çözünürlük, frame rate yani FPS ayarlarını falan yaptım. Ve buradaki output kısmına geldiğiniz zaman burası önemli. 2 tane slash işareti koymanız gerekiyor. Sonrasında file format kısmına geldiğimiz zaman buradan AVI-JPEG olarak belirliyorum ben. Bu arada ben bu videoyu İngilizce bir videodan sadeleştirerek ve Türkçe'ye çevirerek anlatıyorum. Orijinalini merak ediyorsanız açıklama kısmına link koyacağım. Oradan gidip izleyebilirsiniz. O videoda arkadaş şöyle bir şey diyor. Buradan ayarladığınız zaman diyor bunu sonradan o Colab kısmında değiştirebildiğimizi söylüyor. Onu da zaten birazdan göstereceğim. Ben hiç uğraşmamak adına direkt buradan çıktı formatımla oradaki ayarladığım format aynı olacak. Hani böyle bir çakışma falan olabilir falan böyle bozulmalar falan belki olabilir diye düşünüyorum. O yüzden ben bununla Colab'daki ayarımı aynı yapıyorum. Yani kısacası çıktı ayarımız ne olacak onu buradan ayarlıyoruz. Genel olarak ayarlarımız bu şekilde. Şimdi ufak bir not daha var. Sahnemizde bir sıvı simülasyonu veya bir ateş simülasyonu gibi böyle kaşe olabilecek yani kaşesini yapabileceğimiz bir çalışma varsa bunların da kaşesini almanız gerekiyor. Kaşeyi zaten aldığınız zaman Blender dosyanız neredeyse onun oraya bir klasör şeklinde geldiğini göreceksiniz. Şimdi bu işlemleri yaptıktan sonra çalışmanızın içinde kullanmış olduğunuz kaplamaları Blender dosyanıza yüklemeniz gerekiyor. Hemen file kısmından, external data kısmından pack resource kısmına tıklıyorsunuz ve görmüş olduğunuz gibi kullanmış olduğunuz kaplamalar artık kaç tane ise biz bir tane kullandığımız için bizde bir tane olarak gözüktü. Onu Blender dosyamızın içine gömmüş olduk. Ve buradan da bunu save diyerek kalıcı hale getiriyoruz. Videodaki arkadaş şöyle söylüyor yanlış hatırlamıyorsam dosyalar büyük olduğunda böyle bu tarz işlemlerde bazen sıkıntılar olabiliyormuş. Bu sıkıntılar önüne geçebilmek için diyor kaplamaları diyor Blender dosyasından çıkartmamız gerektiğini söylüyor diyor. Peki bunu nasıl yapacağız? File kısmına geldiğim zaman external data kısmından pack resource kısmının hemen altında unpack var. Buna tıklıyorsunuz ve buradan ikinci seçeneği seçtiğiniz zaman Blender dosyanızın olduğu dizine texture'ler adında bir klasör oluşuyor ve oraya kaplamalar geldiğini görebiliyorsunuz. Bu işlemi de yaptıktan sonra tekrar file'dan save diyerek bu dizindeki yani şu dizindeki kaplamaları Blender'a tanımlamış ve artık o şekilde kaydetmiş oluyoruz. Her ihtimale karşı bir tane kaplamaya gelin materyal sekmesinden bakın. Aynı dizinden çektiğine dikkat edin. Bakıyoruz ve doğru dizinden kaplamayı çektiğini görebiliyoruz ve tekrar bunu kaydederek kalıcı hale getiriyoruz. Evet şimdi Blender'ı kapatabiliriz. Blender'da yapacağımız ayarlar bu kadar. Şimdi baktığım zaman burada 3 tane dosyamız var. Şuradaki yedek Blender dosyasını görmeyin. Öyle bir dosya yok. Hatta bakın kafanız karışmasın diye onu direkt siliyorum bile. Şimdi açıklama kısmına yine bir tane link olarak vereceğim. Colab dosyası var. Onu da indirmeniz gerekiyor. Baktığımız zaman elimizde totalde 3 tane dosya olması gerekiyor. Blender dosyamız, Colab dosyamız ve tekstürlerimizin olduğu klasör. Şimdi bu işlemleri yaptıktan sonra Google Drive hesabımıza geçelim. Orada gerekli ayarlamalarımızı yapalım. Google Drive'a geldiğimiz zaman buradan yeni bir klasör oluşturalım. Buna bir isim vermemiz gerekiyor. Ne diyelim? Blender Online
Render. Ben genelde nedense arada boşluk bırakmamayı tercih ediyorum. Bilmiyorum. Ben de biraz alışkanlık olduğundan dolayı bunu oluştur diyorum. Evet, klasörümüz geldi ve içine girerek şuradaki 3 tane dosyamızı sürükleyerek bunun içine atıyoruz arkadaşlar ve yükleme işlemi başladı. Zaten dosya boyutlarının çok küçük olduğu için hemen hızlı bir şekilde yüklenecek. Şimdi buraya ayrıyetten bir tane daha klasör oluşturmamız gerekiyor. Buna da ne diyelim? Renderlar diyelim. Şöyle bir isim verdik. Oluştur diyoruz. Bunun amacı nedir? Onu da hemen bahsedelim. Bizim final aşamasında yani renderımızın hangi klasöre çıktı alacağını belirlediğimiz kısımda bunu kullanacağız. Yani bizim renderımız bu klasörün içine çıkmış olacak. Şimdi bu işlemleri yaptıktan sonra direkt Google'un arama kısmına Colab yazıyoruz ve ilk gelen siteye giriş yapıyoruz. Siz daha öncesinde Colab kullanmadıysanız buraya bir giriş yapmanız gerekecek arkadaşlar. Zaten Google'un servisi olduğu için bir sıkıntı falan yok. Direkt Google hesabınıza giriş yapabiliyorsunuz. Bu kısma giriş yaptıktan sonra bakın burada bir Colab dosyası var ya, buna çift tıkladığınız zaman sanki Windows'ta uygulama çalıştırıyormuşsunuz gibi direkt bunu açabiliyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi geldi. Şimdi burada bir takım ayarlar yapmamız gerekiyor. Hatta şurada klasörler var, daha doğrusu dosyalar. Onu da şöyle açalım. Şimdi burada Blender'ı indirmemiz gerekiyor. Peki nasıl indireceğiz? Ne indireceğiz? Baktığımız zaman burada Blender'ın 3.6.2 versiyonunun olduğunu görebiliyorsunuz. Bizim çalışmamızı hangi Blender'la yaptık onu bilmiyoruz diyelim hani. Bunu hemen bir öğrenmemiz gerekiyor. Çalışmamızı tekrar şöyle açalım. Bakın şurada Blender'ın simgesi var. Tıklayın. Buradan Splash Screen kısmına tıkladığımız zaman bakın burada bizim çalışmayı yaptığımız Blender'ın versiyonu yazıyor zaten. Blender 4 diye yazıyor. Şimdi bunu indirmemiz gerekiyor. Hemen geliyorum. Şuradaki Release kısmına kadar burayı kopyalıyorum. Ctrl C dedim. Buraya geliyorum. Ctrl V yaptım. Ve burada Blender'ın bütün çıkmış sürümlerini görebiliyorsunuz. Hemen aşağı geldim. Blender 4 sekmesine giriyorum. Buradan Blender 4'ün Linux versiyonunu buluyorum. Bakın hemen en üstte olduğunu görebiliyorum. Siz de baktığınız zaman farklı versiyonlarda farklı yerlerde olabilir. Sadece dikkat etmeniz gereken noktalardan bir tanesi Linux versiyonunun olması gerekiyor. Buna sağ tıklıyorum arkadaşlar. Buradan bağlantıyı kopyala dedim. Ben Mozilla kullandığım için ben de bağlantıyı kopyala diyor. Artık siz farklı tarayıcı kullanıyorsunuz. Onda farklı bir şeyler diyebilir. Tekrar Colab'a geliyorum arkadaşlar. Buraya geliyorum ve bu sekmeyi seçerek Ctrl V diyorum. Şimdi buradan çalıştır diyerek Blender'ı buradan indirmeye başlıyor. Zaten çok hızlı bir şekilde indiğini göreceksiniz. 2 saniye içinde indi. Şuradan da yenile butonuna tıklayarak bakın Blender'ın buraya geldiğini görebiliyorsunuz. Google Drive hesabımıza bağlanmamız gerekiyor. Çünkü oradan dosyalar çekeceğiz. Bu şekilde bağlan diyorum ve buradan da Drive hesabımı seçiyorum ve buradan devam et butonuna tıklıyorum. Ve bu şekilde de bu kısımdaki kullanmış olduğum dosyalara erişebileceğim. Şimdi buradan bağlantı işleminin tamamlanmasını bekliyorum. Ve bağlantı işlemi 16 saniye içinde tamamlandı. Şu iki satırla bizim bir işimiz yok arkadaşlar. Aşağı doğru geliyoruz. Buradan Blender'ı kurmamız gerekiyor. Burada da şöyle bir şey yapacağız arkadaşlar. Bakın şuradaki Blender ismini şöyle Ctrl C ile kopyalıyorum. Yani aslında şuradaki Blender'ın ismini kopyalıyorum. Ve buraya geliyorum arkadaşlar. Hemen şu kısma Ctrl V diyorum seçerek. Ve buradan Install Blender diyerek indirmiş olduğumuz Blender'ı Colab içinde kurmaya başlıyoruz. Şimdi kurulum işleminin bitmesini bekliyoruz. Evet arkadaşlar, kurulum işlemi bitti. Şöyle tekrar yenilediğimiz zaman bakın buraya Blender'ın kurulduğunu görebiliyorsunuz. Gayet güzel. Şimdi gelelim buraya. Şimdi biraz önce biz şu kısımda Drive hesabımıza bağlanmıştık. Buradan bizim dosyalarımız nerede? Oraya gitmemiz gerekiyor. Blender Online Render adında bir klasör oluşturmuştuk. Onun içine gidiyoruz. Bakın burada File Blend dosyamız var. Yani bizim şuraya atmış olduğumuz çalışma dosyamız. Bunun üstüne tıklıyorum. Daha doğrusu sağ tıklıyorum veya bakın şuradaki bir 3 tane simge var. Buna bir kere sol tıklayarak buradan yolu kopyala diyorum. Bu kısma geliyorum arkadaşlar. Şöyle seçiyorum ve buradan Ctrl V diyerek buraya tanımlamış oluyorum bu dizini. Burada ne yapmış olduk? Bizim File Name adındaki kısma buradaki Blender dosyamızı tanımlamış olduk. Şimdi aşağı geldiğimiz zaman arkadaşlar burada Blender'ı artık çalıştırmamız gerekiyor. Ama ondan önce bu çok önemli bir nokta. Buradan da bunu tabii ki çalıştırmamız gerekiyor. Bakın bunu da onayladık. Bunu onaylamazsanız boş bir Blender'ı sürekli render alırsınız arkadaşlar. Başıma geldi, o yüzden biliyorum. Şimdi bakın burada şöyle bir şey yapacağız. Alt satıra geçiyoruz. Hemen şunu açıyorum arkadaşlar. Şunları hani kafanızı karıştırmasın diye gizleyebilirim de zaten çok bir şey yok. O yüzden bir şey yapmayacağım. Burada bakın Blender dosyamız var ya, hani Blender'ı kurduk ya, onun içinde Blender adında bir dosya var. Ona şuradan tıklayarak yolu kopyala diyoruz. Buraya geliyoruz arkadaşlar. Şu satırı seçerek Ctrl V diyorum. Şu baştaki slash ve content yazısını seçerek siliyorum. Bu şekilde bırakıyorum. Burası önemli. Burada bir takım kodlar var. Bunlar nedir? Bunlardan biraz bahsedelim. B kısmı Colab'ın arka planda çalışmasını sağlıyor. Bunu bu şekilde bırakacağız. File Name kısmına geldiğimiz zaman buradan da bizim Blender dosyamızı tanımlıyoruz. No Audio kısmına geldiğimiz zaman zaten bizim çalışmamızda bir ses dosyası olmadığı için No Audio olarak belirtiyoruz.
E kısmına geldiğimiz zaman bu da bizim kullanacağımız render motoru anlamına geliyor. Biz Cycles'la yapacağız tabii ki. O yüzden Cycles olarak bırakıyoruz. O kısmına geldiğim zaman bu da bizim render'ı nereye çıkartacağımız anlamına geliyor. Hatırlarsanız render'lar adında bir klasör oluşturmuştuk. Yine aynı şekilde şuradaki 3 tane çizgiye tıklayarak yolu kopyala diyorum. Buraya geldim ve seçiyorum. Ctrl V yaptım. Sonuna yine bir slash koyarak final animasyon slash alt çizgi işaretini koyuyorum ve bu isimde benim animasyonumun çıktısını bana verecek veya çok uzun olmasın ya, şöyle biraz kısa yazalım. Direkt final alt çizgi koyabilirim. Şimdi buraya geldiğimiz zaman burada bir takım kodlar var. Bu S ve E ne anlama geliyor? S aslında biz animasyon alacağız ya, onun başlangıç ve bitiş frame sayısı oluyor. Başlangıç frame sayımız 1, bitiş frame sayımız da 100 olabilir arkadaşlar. Çünkü biz 100'e göre ayarlamıştık. Şöyle bakacak olursak. Onu da buradan ayarlıyoruz. A'ya geçiyorum. F'ye geldiğimiz zaman buradan da bizim renderımızın çıktı formatı ne olacak? Açıklama kısmında yine bir link verdim arkadaşlar. Oraya girdiğiniz zaman şöyle bir siteye geleceksiniz. Biraz aşağı geldiğiniz zaman arkadaşlar şöyle geliyoruz. Hatta bakın burada o A falan ne işe yarıyor, onları da buradan görebiliyorsunuz. Bunlara da bakabilirsiniz arkadaşlar. Aslında hani animasyon render alacağımızı belirtiyoruz diyebiliriz o A kısmında. Yani neredeydi? Şu kısımda animasyon olduğunu belirtiyoruz. Aşağı geliyoruz ve buradan da bir takım ayarları kopyalamamız gerekiyor. Aslında bir takım ayar değil, sadece buradan şu AVJPEG olanı seçiyorum. Kopyalıyorum. Kendi çalışmama geliyorum ve buradaki PNG kısmını seçerek buraya Ctrl V diyerek Blender içinde output kısmında şu kısımda ayarlamış olduğum ayarı tanımlıyorum arkadaşlar. Yaptığım işlem bu kadar. Buradaki Cycles Device CUDA kısmında aynı şekilde bırakıyorum ve bu kadar aslında. Başka da bir şey yapmam gerekmiyor. Şimdi işlemleri tekrar şöyle bir gözden geçirelim. Bakıyorum hani onaylamadığım bir yer var mı diye, hepsini onayladım. Şu iki kısımda bizim işimiz yok. Onları direkt es geçiyorum ve bu kısımdan direkt çalıştır butonuna tıklayarak artık render işlemini başlatıyoruz. Şimdi baktığımız zaman sahnemizi algıladı. Sahnemizde zaten 3 tane obje olduğunu buradan görebiliyoruz ve demek ki doğru bir şekilde algıladı. Bakın buradan da çıktı kısmında ayarladı. Bu dosyayı şu isimde çıkartıyor. Frame sayımızı da gayet düzgün algıladı. Dosyamızın ismini de düzgün algıladı. Burada bir takım ayarları sahnemizde algıladığını ve buradan görebiliyorsunuz. Aynı şekilde bakın frame 1'i 17 saniyede render aldı. Bu şekilde frame 1, frame 2, frame 3 diye gittiğini göreceksiniz arkadaşlar. Evet, baktığımız zaman şu anda düzgün bir şekilde çalışıyor. Şimdi drive hesabımıza geldiğim zaman renders klasörüne girdiğimiz zaman bir şey gözükmeyecek zaten. Neden? Çünkü daha burada render işlemi bitmedi. Bittiği zaman buraya bizim dosyamız hemen gelecek arkadaşlar. Otomatik kaydedecek. Evet, şimdi videoyu ben burada durdurayım arkadaşlar. Bu işlemin bitmesini ben bekleyeyim. Burada biraz beni bekletecek. Bakalım ne kadar bekleyeceğim bilmiyorum. Bu kısmı hallettikten sonra hemen geliyorum ben. Hadi görüşürüz. Evet arkadaşlar, çalışmamız tamamlandı. Baktığımız zaman 23 dakikada animasyonumuzun renderı alındı ve bitti. Şimdi hemen drive hesabımıza gelelim ve buraya hemen zaten geldiğini göreceksiniz. Hemen bunu indirelim bakalım. Ben de merak ediyorum nasıl bir şey oldu, görelim. İndirme işlemini başlattık herhalde. Bakayım, evet başladı. Bakalım nasıl olacak görelim. Evet, inme işlemi tamamlandı. Tıklayalım ve açalım. Animasyonumuz nasıl oldu görelim. Evet, görmüş olduğunuz gibi gayet stabil bir şekilde çalışıyor. Tabii ki benim şeylerim düşük. Ne derler onun adına? Sample ayarlarım falan bayağı bir düşük. O yüzden bu şekilde biraz karıncalı böyle noise'den dolayı, daha doğrusu denoise'den dolayı, silmeye çalıştığından dolayı böyle biraz gözükebiliyor ama sorun değil. İşin sonuna baktığımız zaman çalışıyor. Ya şöyle bir şey var. Ben bunu çok kullanır mıyım bilmiyorum. Ha, şöyle bir şey olabilir. Kendi bilgisayarımı yormamak adına elimde farklı işler vardı. Kendi bilgisayarımı animasyonla yormaktan ziyade buraya atıp burada animasyonunu aldırabilirim. Ben de farklı işlerle uğraşabilirim. Bildiğim kadarıyla Collab'ın günlük herhalde 7 saat herhalde ekran kartı kullandırma limiti vardı ücretsiz şeyinde, paketinde diyelim. Ücretli paketlere geçerek daha da iyi donanımlar kullanabiliyorsunuz. Genel anlamda yine iş görüyor mu? Fazlasıyla görüyor bence. Bu bile gayet güzel bir özellik. Evet arkadaşlar, dersimizin ufaktan sonuna gelelim. Bu dersimizde sizlerle birlikte Google Colab üzerinden nasıl render alabilirsiniz bunu göstermeye çalıştım. Genel olarak bu işlemleri yaparak renderinizi alabiliyorsunuz. Bu arada şeyi söylemeyi unutmuş olabilirim arkadaşlar. Şu kısma geldiğiniz zaman, hatta direkt şuna tıklayayım. Buradan da GPU yani ekran kartının çalıştığına emin olmanız gerekiyor. Şurada not defteri ayarlar var. Kapattım galiba ben onu yanlışlıkla.
Şöyle tekrar bakalım. O büyük ihtimal şu üst tarafta bir yerden gözüküyor da onu ben şu anda büyük ihtimal kapatmış olabilirim. Büyük ihtimal ben yine ekrana şeyini vereceğim. Ne derler? Görüntüsünü vereceğim arkadaşlar. Oradan bakarak nasıl olduğunu göstereceğim. Şurada bir isim var. Ona tıkladıktan sonra not defteri ayarları gibisinden bir isim var. Ona tıklayarak oradan şuradaki ekran kartını seçmeniz gerekiyor. Zaten hangilerini seçeceğinizi şu anda ekrana koymuşum. Ben zaten bunları seçmeden direkt bende aktif bir şekilde geldi. Eğer sizde aktif bir şekilde gelmiyorsa onları seçebilirsiniz. Gün sonunda baktığımız zaman animasyon renderimizi aldık ve çalışıyor. Evet, bu videodan da bu kadar arkadaşlar. Şimdilik bizden bu kadar diyelim. Umarım konuyu anlatabilmişimdir. Eğer takıldığınız bir yerler varsa yorum kısmına yazabilirsiniz. Bizden bu kadar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere diyelim. Kendinize iyi bakın.